İşim gereği yıllardır prototip üretimi yapıyorum. Sık sık PCB üretimi ihtiyacım oluyor. Son birkaç yılda PCB üretimi inanılmaz kolaylaştı ve ucuzladı. Bu videoda prototipten üretime bir baskı devre kartı nasıl üretilerin cevabını arayacağız. Ben pervane saat yani Paul Clock devresi tasarlayıp ürettirdim. Dizgi ve lehimlemesiyle ilgili pratik bilgileri de videoda açıkladım. Sizler de kendi PCB'lerinizi PCBWay'in Arduino Haber'e özel 200 kişiye 5'er dolar toplamda 1000 dolarlık kuponunu kullanarak ilk 10 PCB'nizi bedavaya yakın bir ücrete ürettirebileceksiniz. Detaylar ve faydalı bilgiler videoda, hemen başlıyoruz. Tasarlamış olduğum PCB bu. PCBWay'den bu devre kartını bastıracağım. Devre kartımıza biraz daha yakından bakalım kısaca. 2 katmanlı bir PCB. Burada Atmega 328 var. Alt tarafta ise DS3231 saat modülü var. Burada saat modülünün pili var. Saat modülüne ait 2 tane direnç var. Burada güç devresi var. Giriş çıkış, bunu switch olarak kullanacağım bir yer. Lipo batarya ile çalışacak. Burada bootloader yüklemek için ve programlamak için ICSP pinleri var. Burada da FTTI ile programlamak için böyle bir pin koydum. Burada 8 tane led var. Saat için yeterli bir pin sayısı. Burada da Hall effect sensör var. O da saatin tam tur yaptığında verileri sıfırlayacak ve tekrar ekrana yazdıracak. Bunun için kullanılacak. Şimdi vakit kaybetmeden PCB siparişi nasıl verilir? Sipariş verirken nelere dikkat etmek lazım? Kargo süreci ya da fiyatı belirleyen diğer etkenlere geçelim. Şimdi PCBWay.com'a girdik. İlk önce üyelik gerekiyor. Üye olanlara da burada 10 dolar değerinde kupon veriyorlar. Dolayısıyla en düşük kargo ücretini de hesaba katarsak 5 dolara da 10 tane PCB yaptıklarında hesaplarsak çok ufak bir kargo bedeli ödeyerek PCB'lerimiz ilk siparişte elimize geçecek. Buradan kaydolmaya giriyorum. Daha önce üyeli olanlar buradan sign in'e tıklayacaklar. Hemen bir hesap oluşturalım. Burada yapılması gereken işlemlerden bahsediyor. Buradan başlayalım. Buraya tıkladık. Öncelikle buradaki bilgileri doldurmamız gerekiyor. Doldurduktan sonra hesapla butonuna basınca bize toplam fiyatı verecek. Burayı 1 olarak bırakıyorum. Kaç tane istediğimi söylüyor. 10 tanesini 5 dolara yapıyordu bu firma. Dolayısıyla bir 10 tane ihtiyacım var zaten benim de. Kartımın boyutlarını girmem gerekiyor buraya. 36'ya 84 milimetre. 10 tane 2 katmanlı bir kart benimki. FR4 seçiyorum. Alüminyum ya da esnek kart da seçebiliyoruz. Tabii ki bunları seçtiğimizde fiyatlar değişiyor. Isıya dayanıklılıkla ilgili bir ayar. Dolayısıyla bunu da ellemiyorum. Bu 130-140 derece civarı benim için yeterli. Bu kart kalınlığı. Kartın kalınlığı 1.6 uygun. Zaten buradaki en ucuz fiyat da şu an seçili olan şeylere göre veriliyor. 1.6'yı da ellemiyorum. Burayı da ellemiyorum. Bunu da ellemiyorum. Benim için önemli değil. Burada PCBWay'in güzel yaptığı şeylerden bir tanesi seçtiğimiz renge göre fiyatı değiştirmiyor. Dolayısıyla istediğimiz rengi seçebiliriz. Başka firmalardan kart siparişi ettiğim olmuştu. Yeşil yaparsak daha az fiyat, işte siyah yaparsak 4 katı 5 katı fiyat veren firmalar var. Dolayısıyla burada istediğimizi seçebiliyoruz. Ben Arduino Haber'in logosuyla da uyumlu olsun diye kartı mavi, silk screen yani üzerindeki yazıları da beyaz seçeceğim. Gold olmadığı için no seçtim. Bunu aynen bırakıyorum. Buraya yes diyorum. Buraları ellemiyorum. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi yine bu. 1 oz bakır kalınlığı. Buradaki bakırın 1 oz 0.35 milimetreye denk geliyor. Eğer yüksek akım çekecek bir şeyler yapıyorsanız iki seçeneğimiz var. Ya yolları genişleteceğiz tasarımda ya da bakır kalınlığını değiştireceğiz. Benim yaptığım şeyde yüksek akımla çalışan herhangi bir şey yok. Tasarımda da diğer konulara dikkat ettiğim için bunu da burada bırakıyorum. Şimdi hesaplaya basıyorum. 10 cm x 10 cm boyutlarındaki bir kartı 5 dolara ürettiklerini söylemişlerdi. 3-4 gün içerisinde bunu yapıyorlar ve kargoya veriyorlar.
Eğer daha hızlı ihtiyaçlarınız varsa burada fiyat ciddi anlamda değişiyor. Benim o kadar acelem yok. Birkaç gün geç gelmesi benim için önemli değil. Burayı seçtim. Daha sonra kargo seçeneklerimiz var. DHL ile genellikle gümrük problemi olduğu için DHL'i tercih etmek istemiyorum. Onun yerine diğerlerine bakalım. DHL'de $34 kargo istiyor. FedEx'te 28. Yine 28. Hong Kong bize göndermiyormuş. EMS Türkiye'ye gönderiyor $34. Hong Kong Post $12. Evet, şu ana kadar gördüğümüz en ucuz bu. China Post. China Post $8'mış. $10 indirimi de kullanırsak $3 bu kartı alabiliriz aslında. Gayet iyi. China Post olması beni sevindirdi açıkçası. E-Paket o da $9'mış. O da gayet iyi. Burada Türkiye'ye yine göndermiyormuş. Other Shipping Way'de ben sordum hani daha farklı bir yöntem var mı diye, kendilerine mail attım. Bu yani yüksek oranda üretim yapan kişilerin bazen kendi tercih ettiği özel kargo yöntemleri oluyormuş. Onunla alakalı bir şey. Ben burada en sevdiğim olan, en ucuz olan China Post'u seçiyorum. Add to Chart diyeceğim. Yalnız burada ben bir şey daha yapacağım. Elek bastıracağım, stencil bastıracağım. Buna da ihtiyacım var. Genellikle bu tip şeylerde eleğe ihtiyaç olmuyor. Yani 10 tanelik bir kartı elle üretmek de gayet mümkün. Hatta böyle yapmak daha doğru aslında, ama ben aslında videoda elekle bir üretim nasıl yapılır onu da göstermek istediğim için elek de ekleyeceğim. Stencil'e tıkladım. Burada birkaç özellik çıktı. Bunları ne kadar değiştirirsek fiyat o kadar artıyor. Bir tek şurada fiyat azalma ihtimali var. Non-framework dediğimiz zaman fiyat azalıyor. Stencil $10 geliyor. Shipping $18 çıktı. Toplam $33 geliyor. Böyle yaparsak stencil $15 çıktı. Shipping de arttı. Hangisini seçsek o kadar kargo fiyatı ödemeye gerek yok. Şunu seçelim. Nasıl olsa 10 tane bastıracağız zaten. Sadece benim top tarafında, yani PCB'min üst tarafında stencil olması gerekiyor. Alt tarafta bir şey yok. Bir tane lazım. Thickness değiştirdiğimiz zaman fiyat değişiyor mu? Değişmiyormuş. Bu da 12 mm, 0.12 mm gayet iyi. Diğer ayarları da ellemiyorum. Tekrar Calculate'e basalım. Toplam $33 denk geliyor. Chart diyoruz. Sepete atıyoruz. Sepete attıktan sonra bizden Gerber dosyası istiyor. Ben Gerber dosyamı daha önce buraya kaydetmiştim tasarladığım programda. Gerber dosyasını ekle dediğim zaman masa üstünden zip halinde, zip dosyası halinde kaydetmiştim. Aç'a bastığım zaman böyle oldu. Submit order diyorum. PCBWay firmasının yaptığı şey şu. Direkt fiyatı ödemeyi sizden istemiyor. İlk önce gönderdiğimiz dosyanın gerçekten baskıya uygun mu, yaptığımız bir hata var mı, bunu kontrol ediyor mühendisler. Kontrolden sonra bize diyorlar ki evet, fiyatı ödeyebilirsin. Ödedikten sonra bunun işlemi başlıyor. Bir gün bile geçmedi. Yaklaşık 8-10 saat sonra, siparişi verdikten 8-10 saat sonra bana bir mail geldi. Yaptığım işlemin doğru olduğunu, kartın basılabileceğini söyledi ve para ödemem gerektiğini söylediler. Buradan siparişlerime giriyorum. Bakıyorum. Evet, buradan onaylanmış. Ödeme bekleniyor. Stencil'imde, yani elek de onaylanmış. O da ödeme bekliyor. Toplam $33'dı. Şu an $33 ödeyebiliyoruz. Daha şu an istersem yine şey değiştirebiliyorum. Ödeme yöntemini. Kargo yöntemini değiştirebiliyorum. Kargo adresimi değiştirebiliyorum. Burada başka siparişler de ekleyebilirim. Hala işlemim bitmiş değil. Şimdi ben buradan ödeme seçeneklerine bakacağım. Bir sürü ödeme seçeneği var. AliExpress ile ödemek de bunların arasında bir yöntem. Adresi girmek gerekiyor. Tüm adres bilgilerini girdikten sonra Save and Ship to this adrese tıklıyorum.
Bunun tekrar buradan değiştirmemize yine hala izin veriyor. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Her zaman istediğim gibi ödeyebiliyorum. İstediğim gibi kargoyu değiştirebiliyorum. PayPal Türkiye'de kullanılmıyor. Banka transferinde ücret vesaire istenilebilir. Adır'a tıklayalım. Şimdi burada Adır'a tıkladıktan sonra şunu yapmak gerekiyor. AliExpress'e girelim. En kolay aslında bu. AliExpress'i çoğumuz kullanıyor zaten. PCBWay yazdığımız zaman buraya şu çık. Şimdi burada bizim ne kadar tutmuş? 36 dolar ödememiz gerekiyormuş. 3 dolar da AliExpress için ücret istiyor. Çünkü AliExpress kesinti yapıyor bu şirketlerden para ödeme sırasında. Burada 5 dolarlık kuponumuz vardı. Onu da yaparsak 31 dolara düştü. O zaman mesela böyle yapacağımızı varsayarsak benim 31 dolar ödemem gerekiyor. Buraya ne yapıyorum? 31 yazıyorum. Bunu Buy Now dediğim zaman kredi kartımdan 31 dolar ödüyorum. Daha sonra benim buraya account balance denilen yerde burada 31 dolar yazacak. 31 dolar yazdığı zaman ben bunu kullan dediğim zaman benim ödeme işlemim gerçekleşecek. Burayı da tabi işaretlemek gerekiyor. Buna tıkladığımda satın almış olacağım ve hemen diğer 18 tane üretim sürecine geçecek. Siparişi dün gece vermiştim. Şu an saat 12:59. Siparişimiz yani her iki üründe üretilmeye başlanmış. Stencil'imiz üretim aşamasında. Diğeri de %13'ü tamamlanmış kartlarımızın. Burada gördüğümüz 2 tane kısım bitmiş. Diğer 16 tane kısım da tamamlanmasını bekliyoruz. Bunu canlı olarak da istediğimiz zaman takip edebiliyoruz. Bunlar bittikten sonra kargoya verilecek ve elime ulaşacak. Kargo olarak fikrimi değiştirdim. DHL'i seçtim. DHL'i seçtiğim için daha kısa sürede elime ulaşacak. Bakalım kaç gün sürecek. Bunu da videonun devamında göreceğiz. Arkadaşlar kargoyu teslim aldım. Kargo yurt içi kargoyla elime ulaştı. En son sipariş verirken son dakika değişikliğiyle DHL ile sipariş verdim. Biraz acelem vardı çünkü. DHL ile elime sipariş verdikten sonra 7,5 günde elime ulaştı. Yani pazar akşamı, pazar gecesi sipariş vermiştim. Pazartesi günü işleme başladı PCBWay. Çarşamba günü ürünü kargoladılar. Yani 1,5 günde PCB üretip kargoladılar. Bir de stencil yani elek de ürettiler ve bunu da kargoladılar. Belki elek almasaydık bir gün daha erken kargolanıp cumartesi günü elimize ulaşabilirdi. Evet, PCB'lerimiz burada. Nem almasın diye bu şekilde kargolamışlar. Bu gayet hoşuma gitti açıkçası. Hiç hava yok içerisinde. Bu da eleğimiz. Başka da bir şey kutunun içerisinde yok. İlk önce eleği merak ediyorum ben. Yani gayet güzel gözüküyor. Çizilmesin, bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin diye güzel bir şekilde paketlenmiş. Birazdan bunu nasıl kullanıldığını da göstereceğim. Şimdi bir de PCB'lerimize bakalım. Evet, PCB'lerimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane fazla göndermişler. Belki o üretilen PCB kartı vardı ya. Büyük bir kartta üretiyorlar bunları bu şekilde yan yana. Belki orada fazla olduğu için bize jest yapmak için bir tane fazla gönderebilirler. Daha önce farklı siparişlerde de 1 ya da 2 tane fazla gönderdiklerini gördüm. Şimdi biraz daha yakından bakalım kartlarımıza. Şimdi lehimleme işlemine geçelim o zaman. Komponentlerimizi hazırladık. Yalnız benim sipariş verip gelmeyen bazı komponentlerim var. Onların yerine farklı çözümler üreteceğim artık. Sistemi bir şekilde lehimleyeceğim. Öncelikle saat modülü, gerçek zamanlı saat modülü siparişi vermiştim. Gelmedi. Onun pilini sipariş vermiştim. Gelmedi ama elimde Raspberry Pi'ler için kullanılan bir tane saat modülü var. Onun pilini ve bu SMD entegresini söküp yine kartıma lehimleyeceğim. Yine bu komponent var, Hall Effect sensör. Bu sensörde saatimiz dönerken kaç tur döndüğünü sayıp tur başına da görüntüyü yenilemeye yarıyor açıkçası. Bu da gelmedi. Bunu da buradan söküp
orada kullanabilirim. Lipopili sistemi beslemek için kullanacağım. Atmega 328P'nin AU versiyonu, yani SMD versiyonunu kullanacağım. Bu klon Arduino'larda ve Arduino Nano Pro Mini gibi Arduino çeşitlerinde kullanılan versiyonu. Ve bu da biraz önce stencil, yani eleğimizle beraber gelen karton. O kartonun üzerine küçük bir lehimleme yeri kuracağız. Sıvı lehim kullanacağım. Sıcak hava istasyonuyla da hem bunu sökeceğim hem de lehimlememizi yapacağız. Hemen başlayalım. Şu an sıcak hava istasyonuyla lehimlemeye başladık. Biraz daha yakından bakalım, orada nasıl piştiğini daha iyi göreceğiz kartın. Devreden koku gelmeye başladı. Bu koku birazdan lehimlerin eriyeceği anlamına geliyor. Burada önemli olan sürekli aynı yere tutmamak. Böyle sürekli gezdiriyoruz. Isı eşit dağılmalı. Bir de üflemeyi çok açmamalıyız. Bu sefer komponentler de yer değiştiriyor, kayıyor. Dirençlerimiz erimeye başladı. Atmega 328P erimeye başladı. Evet. Evet, güzel. Kondansatör, direnç, onlar da eridi. Buradaki kondansatör ve dirençler de eriyor. Evet, tam oturdu yerine. Buradakilere gelelim. Dirençler oldu. Saat entegresinin bir tarafı da bitti. Diğer tarafı da bitti. Bir tane Dremel 3000 vardı elimde. Aslında bunu basit bir DC motorla çevirmek daha mantıklı ama bu Dremel çok dengeli döndürüyor. Biraz da güçlü bir motoru var. Onun için en azından video çekerken bunu kullanmak istedim. Şimdi bunu çalıştırmadan önce yine basitçe bir anlatayım projeyi. Burada bir tane neodymium mıknatıs var, güçlü bir mıknatıs. Burada Hall effect sensör var. Her döndüğünde bizim yazımız yenilenecek. Zaten Paul Clock dediğimiz sistemde böyle çalışıyor. Şu an bataryası hariç her şey takılı. Şuraya da pillerini takacağız, şuradaki jumperlara. Onları taktıktan sonra sistem çalışacak ama ondan önce ben bu şekilde döndüreceğim. Hava karardığında da akşam tekrar sizinle fotoğrafını paylaşacağım. Çünkü bunu videoda çekmek çok zor oluyor. Ancak uzun süreli pozlamayla havadaki yazıyı yakalayabiliyoruz. Şimdi sisteme bir enerji verelim. Bir de koruyucu gözlüğümüzü takalım ki herhangi bir uçma durumunda gözümüze gelmesin. Yavaş yavaş çalıştıracağım şimdi. Hızını ayarlayabiliyoruz. Bunun öyle de bir güzelliği var.
Sistem güzel çalışıyor. Aşırı dengesiz hissettirmedi bana. Çok dengesiz bir ağırlık merkezi farklı olsaydı çok yalpalayarak dönüyor. Bu sefer o yazının güzelliği bozuluyor. Biraz bu ağırlık merkezinde geride tutmamın sebebi oydu. Küçük bir lipo kullanacağım. Onu da ağırlık merkezine yakın bir yere koyarsak dengesini bozmadan sistemi çalıştırabileceğiz. Evet, şimdi görüyorsunuz akşam oldu, hava karardı. Polklon saat kısmı şu an çalışmıyor. Biraz önce de dediğim gibi bir voltaj regülatörü vardı. O voltaj regülatörü gelmediği için ben bunu farklı bir şekilde besledim ve saat çipi de o regülasyona dayanmadı. O yüzden saat kısmını gösteremedim ama ekrana yazan yazıyı saat şeklinde yazmak da gayet basit bir şekilde mümkün. Şu anda ekranda daha önce yaptığım el yapımı bir Polklon fotoğrafını ve videosunu görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.